Kanalımıza hoş geldiniz hanımlar. Şimdi sizlere kolay Selanik örgü göstereceğiz. Hoş geldiniz hanımlar. Evet, şöyle bir ipimiz var. Biraz kalın. Hırkalarımızda, atkılarımızda, berelerimizde kullanacağımız bir örgü. Çok basit. Hemen şöyle ilmeklerimizi atmaya başlayalım. İlmek sayımız yok. İstediğimiz ölçüde ilmeklerimizi atabiliriz. Kaç numaralı şiş kullanacağız anne? Ben şimdi bu kalın olan yünüme 4 numara şişle başlayacağım. Tabii o yünümüzün kalınlığına göre, elimizin farklılığına göre bazımız sık öreriz, bazımız daha gevşek öreriz. Şişimizi ona göre ayarlayacağız. Şimdi ben 4 numarayla başlıyorum. İlmeklerimizi atalım. Şöyle hiç ilmek atmayan hanımlarımız varsa şöyle ilmeğimizi, şişimizi geçirelim ilmeğimizden. Şöyle alttan şöyle alalım. Tekrar şöyle alalım. İlmeklerimizi atalım. İlmek sayımız yok. İstediğimiz ölçüde ilmeğimizi atabiliriz. Şöyle ilmeklerimizi attık. Model çıkarmak için bu kadar ilmeğe ihtiyacım vardı benim. Şöyle bir tane düğüm atalım buraya. Kaydırmayalım. Hemen örgümüze başlayalım. Hiçbir işlem yapmadan hemen örgüme başlıyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Yani hanımlar lastik yapar gibi. Bir ters, bir düz olarak devam edelim. Selanik Böyle. örneği sanki bir önceki videomuzda gösterdiğimiz kahve çekirdeği örneğine göre daha mı kolay anne? Daha kolay, evet. Bunda bir sayı yok. Kafa karıştıracak bir sayı olmadığı için daha rahat örülebilir. Son ilmeğimizi de aldık. Evet hanımlar. Şöyle örgümüzü çeviriyoruz. Yardım etmemi ister misin? İpini açayım Biraz mı aç. Tamam. Kızım. Evet hanımlar. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İkinci ilmeğimiz düz görünüyor bize. Buradan almıyoruz. Bir alttan alıyoruz. Çıkarıyoruz. Bunun da olayı bu. Bir ters örüyoruz. Buradan almıyoruz. Buradan alırsak düz örgü olur. Bir alttan alıyoruz. Çıkarıyoruz. Bir tersimizi örüyoruz. Bu ilk sıra biraz zorlayabilir. Bunu sadece sıra. ilk sırada mı yapıyoruz anne, alttan almayı? Bunu her sırada Her sırada yapacağız. yapacağız. Tersi yüzü yok bu örgümüzün. Böyle. Ters aldığımıza hiçbir işlem yapmıyoruz. Düz aldığımızı buradan almıyoruz ama bir alttan alıyoruz. Bir alttan alıyoruz. Tersimizi ters, düzümüzü bir alt noktadan alıyoruz. Şöyle. Her örgü ördüğünde beni çok fazla heveslendiriyorsun. Çok eğlenceli, çok güzel duruyor. Çok eğlenceli örgü.
kafa dağıtıcı, Böyle sakinleştiriyor sanki değil mi insanı? sakinleştirici, evet. Evet hanımlar, örgümüzü çeviriyoruz. Kenar ilmeğimiz, onu normal alıyoruz. Bir tane tersimiz göründü. Onu ters alıyoruz. Tekrar düz görünen ilmeğimizi buradan almıyoruz hanımlar. Bir alttan alıyoruz. Yani şöyle yakından gösterelim. Şöyle bir alttan alıyoruz. Tersimizi ters, düzümüze gelince bir alttan alıyoruz. Kabartılı bir örgü elde ediyoruz bunda. Hangi modellerde kullanabiliriz anne Selanik modelini? Nelerde kullanabiliriz? Hırkalarda kullanabiliriz, atkılarda kullanabiliriz, berelerde kullanabiliriz. En çok onlarda mı tercih ediliyor? Evet, battaniyelerde, bebek battaniyelerinde kullanabiliriz. İki renkli yapıp, kare olarak yapıp bebek battaniyelerinde kullanabiliriz. İki renkli de çok güzel Evet. olur anne. Bence kesinlikle başka bir videoda da iki renkliyi göstermeliyiz. Gösterelim. Arkadaşlar ister misiniz iki renkliyi de yorumlara yazın. Kare olarak. Yorumlara göre hareket edelim. İki renkli örgü de isterseniz onları da gösterebiliriz. Örgümüzü çevirdik. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz arkadaşlar. Şimdi düz ilmeğimiz göründü. Buradan almıyoruz. Buradan alıyoruz. Tersimizi ters. Düzümüzü bir alttan alıyoruz. Tersimizi ters. Düz olanı bir alttan alıyoruz. Bir ters, bir düz. Mantık lastik yapar gibi. Bir ters, bir düz ama düz görünen ilmeklerimizi aradan alıyoruz. Evet. Çok güzel. Kabartı şekli veriyoruz alttan alıp. Bakın, Evet, oluşmaya başladı bile. göstermeye başladı artık. Evet. Yavaş yavaş kendisini. Biraz ipliğimizden açalım. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Bir tersimizi ördük. Tekrar düzümüzün alttan aldık. Bir ters, bir düz olarak devam ediyoruz. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Yalnız düzlerimizi alttan alıyoruz. Böyle. Evet. Yerini belli ediyor. Çok eğlenceli, çok güzel. Çok da kolay Çok bu kolay, arada. çok basit bir örnek. Nasıl yaparım diye düşünmeye hiç gerek yok Evet. aslında. Çok kolay. Tersimiz ters. Düzümüzü buradan almıyoruz. Normal örgümüzde buradan alırız. Ama biz bir alttan alıyoruz. Böyle. Evet. Ya ne kadar ilginç değil mi? İlmeği aldığın yer bile modeli değiştiriyor. Bu bana çok ilginç geliyor. Ve çok keyifli geliyor. Bakın kendini belli etmeye başladı. Evet. Bir iki sıra daha örelim hep birlikte. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Düz görünen ilmeğimizi bir alttan alıyoruz. Tersimizi ters. Düzümüzü bir alttan alıyoruz. Yani buradan değil, buradan alıyoruz. Böyle hanımlar. Bir kere daha yapalım beraber. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Tersimizi ördük.
düzümüze geldik. Böyle görünen yerini de belli ediyor. Böyle alttan alıyoruz. Tersimizi ördük. Düzümüzü alttan alıyoruz. Tersimizi ördük. Düzleri böyle. Bakın. Hemen kendini belli ediyor Hemen zaten. kendini belli Evet. ediyor. Bu örgünün özelliği hanımlar, bir sırası hiçe gidiyor. Alttan aldığımız için mesela 10 sıra ördük örgümüzü ama 5 sıra sayılıyor. Evet. Şey böyle Alttan aldığımız için bir geriye düşüyor. anladım. Kabartılı durduğu Evet, için öyle evet. oluyor aslında. Bir sıramız hiçe sayılıyor. Ama çok zevkli. Kaç sıra yapmak istiyorsak onun 2 katını yapacağız aslında. Öyle mi olacak? Evet, evet. Sohbet ederken bile hiç yani bakmadan bile yapabileceğiniz bir örnek. Şöyle hanımlar. Zaten örgü de öyle herhalde anne. Ben seni görüyorum. Hep sen böyle hiç bakmadan sohbet ederken Evet, televizyon örüyorsun, izlerken, gidiyor. sohbet ederken böyle. Tersimizi ters, düzümüzü bir alttan. Tersimiz ters, düzümüzü bir alttan. Elinizden koyamayacağınız bir örnek bu. Evet, gerçekten çok güzelmiş. Hemen başlayasım ve benim de öresim geldi ama biraz senin desteğine ihtiyacım olur tabii. Bir Evet kızım ya. bluz gibi bir şey çıkarmak Evet için mesela. yaparız. Hep birlikte yaparız. Şöyle hanımlar. Çok güzel Hep oldu. aynı. Aynı tekrarı. Ön yüzde de, arka yüzde de örgünün hep aynı tekrarı. Biraz daha büyüdükçe kendini Büyüdükçe daha da... kendini daha güzel gösterecek. Kalın ipliklerle daha güzel duracak. Kalın Bu, mesela ipliklerle. bu modelin de o zaman püf noktası Püf bu mu? noktası evet kalın ipliklerle atkıda berede daha şık duracak. Anladım. O da büyük bir ihtimal şeyden mi kaynaklanıyor anne? Hani az önce söyledin ya, bir sırası bunun hiçe Hiçe gidiyor. gidiyor. Evet onun için kalın ipliklerde daha muntazam Anladım. duruyor. Mesela ebruli iplerde daha çok hoş duruyor. Ha evet, orada da güzel olur. Çok şahane oluyor. Ebruli Doğru. iplerde de çok güzel oluyor. Kalın iplerde kendini daha iyi gösterdiği için atkıda, şapkada, berede bu tür şeylerde daha çok tercih Tabii ediliyor canım. anladığım Evet. kadarıyla. Çok hoş bir model. Hem çok kolay, bütün hanımların yapabileceği bir örnek. Hiç örgü bilmeyen hanımlarımız, yeni başlayan hanımlarımız hemen bundan başlayabilirler. Çünkü mantık bir ters bir düz. Çok basit. Gerçekten çok basitmiş. Biraz daha modelimiz büyüdüğünde de şöyle bir görüntü alıyor. Sizin için şöyle biraz daha yaptım ben. Şöyle bir görüntüsü var. Evet, gerçekten çok şık duruyor, çok güzel duruyor. Şu anda biraz daha büyük halini gördüğüm zaman niye atkılarda, şapkalarda tercih edildiğini daha iyi anladım ben de. Gerçekten çok güzelmiş anne. Evet. Ellerine sağlık, çok güzel bir model oldu. Teşekkür ederim kızım. Evet hanımlar. Şahane bir model oldu. Hem çok basit. Ay böyle şey nasıl yumuşak puf puf duruyor böyle. Evet. Çok güzel duruyor. Evet. Kalın yün, kalın şiş. Evet. Bunu daha çok gösterecek. Püf noktası o. Çok basit. Bir ters, bir düz mantığıyla ilerleyeceğiz. Evet. Evet hanımlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Daha birçok örgü modelimiz gelecek. Yorumlara istediğiniz model varsa onları yazın. Biz de sizler için istediğiniz modelin örneğini videolarımızda gösteririz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.